tarihi, gerçekler ve gizemli detaylarıyla Osmanlı'nın unutulmuş dosyası. Bu videomuzda tarihe lanetli kitap olarak yer alan olayı inceleyeceğiz. İçeriği beğenip sayfamıza abone olmayı unutmayın. Osmanlı, sadece savaş ve siyasetle değil, aynı zamanda mistisizm, astroloji, simya ve okültizm gibi konularla da yakından ilgilenmiş bir uygarlıktı. Fatih Sultan Mehmet, Grekçe ve Latince yazılmış birçok büyü, simya ve astrolojik kitabı İstanbul'a getirtmişti. İkinci Beyazıt döneminde sarayda müneccimbaşılık kurumu kuruldu. Yıldız falları padişaha sunulurdu. Saray içinde bir kütüphane-i Hümayun kurulmuş. Burada Arapça, Farsça, Latince nadir eserler saklanıyordu. Bu ortamda mistik metinlerin olağanüstü anlamlar yüklenmesi doğaldı. Peki ya kitap İstanbul'a nasıl geldi? 4. Murat, 1638 yılında Safeviler üzerine düzenlediği Bağdat Seferi sırasında Abbasi dönemi medreselerinden, özel kütüphanelerden el yazmaları toplattı. Bu kitaplar arasında biri özellikle dikkat çekti. Siyah deriye sarılı, altın işlemeli ama isimsiz bir Arapça el yazması. Mühründe eski Kufi harflerle şu yazılıydı: El kalemün necem ve ruh. Yıldızlar ve ruhun ilmidir. Kitap İstanbul'a getirildi ama 40 yıla yakın kütüphanede gizli tutuldu. 1665 yılında 4. Mehmet döneminde bu kitap, dönemin müneccimbaşısı olan Ahmet Dede Efendi tarafından yeniden incelenmek üzere gün yüzüne çıkarıldı. Ve olaylar silsilesi şöyle devam edecekti. Katip Hattat İsmail Efendi, kitabı okuduktan 3 gün sonra çıldırdı. Aynaya "Ben gerçek değilim" yazdı. Sonra kayboldu. Kitabın bulunduğu odada sürekli sıcaklık değişimi tespit edildi. Mürekkep şişeleri patladı, kağıtlar sarardı. Sarayda yangın çıktı. Yangın kısa sürdü, ancak sadece kitabın bulunduğu bölümde başladı. Bazı görevliler, geceleri Arapça konuşan bir figürün gölgede belirdiğini anlattı. Birçok olayla birlikte kitap ortadan kaldırılır. Kitap günümüzde kayıptır. Ama arşiv notlarına ve hatıralara göre içerik şunları kapsıyordu: Simya ve ruhsal ikilik. İnsan ruhunun başka bir bedene aktarımı, ruh göçü. Tilsimdi ruh adlı bir mühürle cinlerle anlaşma yapılabileceği iddiası. Buna örnek olarak Kral Süleyman'ı gösterebiliriz. Yıldız haritaları ve tılsımlar. Gökyüzü pozisyonlarına göre cin çağırma anları. Her gezegenin bir tılsımı vardı. Özellikle Merkür'ün saati kritik sayılıyordu. Şeytani formüller, Arapça dualar ve cifr hesaplamaları. İbranice ve Süryanice sembollerle yazılmış zihin mühürleri. Zeylut adlı bölümde büyü ritüelleri vardı. Kitabın içeriğinden ve olaylardan sonra tepkiler. Şeyhülislam Memikzade Mustafa Efendi, bu kitabın fitne çıkartıcı olduğunu ilan etti. Kadı asker fetva verdi. İlim kisvesiyle gelen bu karanlık yakılmalıdır, dedi. Ancak bazı sufiler bu görüşe karşı çıktı. Her şeyin ilmi zararlıdır diye saklanırsa, ilim yok olur. Kitap yakılmadı. Aksine, kurşun bir sandık içine mühürlenerek saray bodrumuna kaldırıldı. Kitap hakkında modern araştırmalar ve teorilere göre. Tarihsel belgeler. Topkapı Sarayı arşivindeki 17. yüzyıl saray kayıtlarında şüpheli kitap, gece rahatsızlıkları, cinnet kelimeleri geçiyor. Bazı akademisyenler bu kitabın Kenzül Has adlı metnin bir kopyası olduğunu savunur. Ezoterik araştırmalar. Modern okült araştırmacıları bu metnin aslında Hermetik ve Sümer ezoterizmi içerdiğini iddia eder. Bazıları bunun Cenevizli bir büyücünün yazdığı ve Bağdat'a götürdüğü metin olduğunu öne sürer. Peki ya kitap nerede? Topkapı Sarayı'nda ziyaretçilere kapalı olan bazı kilitli bölümlerin bu tür eserleri barındırdığı öne sürülüyor. 2003 yılında Topkapı restorasyonunda kurşun sandık içeren bir bölme bulunduğu ama açılmadığı söylentileri basına sızmıştı. Kitap hakkında psikolojik ve sembolik yaklaşımlar şunlar: Lanetli kitap, aslında bir kolektif korkunun sembolü olabilir. Osmanlı'da özellikle bilinmeyen dillerle yazılı eserler,
halkta büyüsel etki yaratıyor olabilir. Kitaba lanet atfedilmesi, güçlü bilgilerin halktan gizlenmesiyle alakalı olabilir. Osmanlı'da lanetli kitap olayının ardında kesin bir gerçek yatıyor olabilir. İnsanlar anlamadıkları şeylerden korkarlar. Ancak bu kitap, ister gerçek bir büyü metni olsun ister yanlış anlaşılmış bilimsel bir el yazması, Osmanlı tarihinin en gizemli olaylarından biri olmaya devam etmektedir. Bu olaylar silsilesi, anlatılan hikayeler, araştırmalar, kitap ortaya çıkmadan gerçeklik kazanamayacağı kesin gibi. Sence doğruluk payı var mı? Yorumlarda belirtmeyi ve videoyu beğenip sayfamıza abone olmayı unutma.